Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Hamur yoğurmadan sevgili arkadaşlarım iftara az bir zaman mı kaldı? Hemen bu pideyi yapın. 2 saatte masada hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Şipşak pidemiz için 5 su bardağı unu kasemize alalım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya ilave edip tahta kaşığımızla güzelce bir karıştıralım. Hani maya her tarafa bulaşmış olsun. 3 su bardağı ılık suyumuzu da ilave edip yine kaşığımızla güzelce karıştırıyoruz. Bunu yoğurmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Çok pratik bir şey yaptım. Çünkü geçen defa bir pide tarifi verdiğimde birçok izleyicim çok acil gerektiği zaman da yapmak istiyoruz Selva Hanım demişlerdi. Bu sefer de size aynı pidenin hızlı versiyonunu veriyorum. Bu da acil zamanlarınızda yapabileceğiniz bir tarif. Tahta kaşıkla güzelce bir karıştırın. Yaklaşık 1,5-2 dakika kadar bakın şöyle kaşığın ters tarafıyla ezerek güzelce karıştırdım. Oldukça sünen yumuşak bir hamurumuz var. Tam istediğimiz kıvamda bu şekilde bitmiştir. Şimdi şöyle kaşığın bir kıyısını köşesini temizliyorum ve bir hamur kartıyla karıştırmış olduğumuz hamuru da sağını solunu bir ortaya doğru toplayalım. Toplarken de şöyle hafif üst üste getirin ki minik bir katlama yapmış gibi olalım. Hamurun kıvamını da şöyle hamur kartıyla ben katlarken dikkatinizi çekerim. Oldukça yumuşak, cıvık bir hamurumuz var. Çeyrek su bardağı sızma zeytinyağı kullandım ben ama sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hamurun kenarına dökelim, yüzeyini kapatalım ve 15 dakika tezgahta bekletelim. 15 dakika sonra kapağını açıyorum. İlk katlama işlemimizi yapalım. Ben bunu yaparken yine kenardaki sıvı yağa elimi batırıyorum ki hamur yapışmasın. Bu ilk katlama işleminde sevgili arkadaşlarım çok özenmenize gerek yok. Yani sağını solunu sündürerek üst üste katlayın. Biraz böyle benim gibi bu işlemi tek elimle yaptım. İlk katlama olduğu için çok da önemli değil. Yaklaşık bir 30-40 saniye kadar katlama işlemini yapalım. Tekrar yüzeyini kapatalım. Ve 15 dakika daha dinlendiriyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım şu anda 15 dakika geçti ve hamur çok şahane bir şekilde kabarmaya başladı. Şimdi yine elimi yağa batırarak katlama işlemi yapıyorum. Bu ikinci katlama işlemimiz. Varsa vaktiniz 20-25 dakikaya bir katlayın. Pideniz muazzam olur. Ben bugün 15'er dakikaya bir katlayarak yapıyorum. Şöyle arada bir de yukarı kaldırıp sündürerek katlayın ki çok güzel olsun. Yine kapağını kapatıyorum. 15 dakika daha dinlendiriyorum. Ve son katlama işlemimizi yapalım. Şu anda görüyorsunuz hamur böyle baloncuklar hafif hafif çıkmaya başladı. Çok güzel görünüyor. Bir de ben böyle hamuru katlarken geçen verdiğim pide tarifinde birçok izleyicim hatta binlerce izleyicim ilk defa bu kadar güzel bir hamurum oldu. İtalyanlarınki gibi böyle baloncuk baloncuk demişti. İşte bu hamurda öyle bir hamur olacak. Mümkün mertebe katlama işlemini güzel tutun. Tekrar katladım. Yüzeyini kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum ve açıyorum. Şu anda bütün hepsi bitti. İstediğimiz kıvama geldi. Bakın sevgili arkadaşlarım ne kadar güzel kabarmış bir hamurumuz var. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye bolca irmik serpiyorum. İrmik olur, mısır unu olur, tam buğday unu olur, kepekli un olur hiç fark etmez. Ve mayası gelmiş hamurumuzu hiç oynamadan yani havasını hiç almadan olduğu gibi tepsinin üzerine böyle benim yaptığım gibi ters çevirerek transfer edin. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar irmiğimiz var. Yüzeyine de bolca irmik serpiyorum ve elimle basarak şekil veriyorum. Yani şekil verirken birazcık da sağa sola ittirerek büyütüyorum. Çok pratik bir çalışma, çok çabuk olan bir pide. Sıcak sıcak ev pidesi gerçekten çok güzel oluyor. Geçenki pidemi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. O da akşamdan yapacağınız bir tarif. Bu da çalışan izleyicilerim, acele olması gereken izleyicilerim yapabileceği bir şipşak pide tarifi. Sevgili arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Bakın baloncuklar nasıl muazzam bir şekilde çıktı. Üzerine yine irmik serperek elimle gelişigüzel çok fazla da yıpratmadan basarak bezeyi yuvarlak bir şekilde büyütüp bitiriyorum.
Yaklaşık bir 35 santim büyüklüğünde kocaman bir pide yaptık. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sütümüz var. Her tarafına bolca süt sürelim. Yani böyle süt biraz bol olsun. Çünkü o fırında pişme esnasında da nem yaratacağı için işimize çok iyi geliyor ve çok güzel kızartıyor. Her tarafına boş yer kalmayacak şekilde sütü sürüp yüzeyine de susam ve çörek otu serperek bitiriyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarım, dikkatinizi çekerim. Hamurun nasıl kabardığını ve nasıl baloncukların oluştuğuna bakın şöyle hemen size göstereceğim. Pidemiz balon balon, kestiğimde zaten iç dokusunu da göreceksiniz. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 210 derece fırında 40-45 dakika alt rafta pişmeye gönderdim. Neden alt rafta, onu biraz sonra açıklayacağım size. 45 dakikanın sonunda pidemi fırından çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiç tepsi mayası da vermedik. Ona rağmen muazzam bir kabarma, şahane bir görünüm. Hemen şöyle bir tele aldım, terleme olmaması için. Fırından çıkar çıkmaz çıtırtısını dinleyin. Henüz çok kaynar, elimle bastığımda buhar çıkıyor. Biraz soğuduktan sonra sunum için hazırladım. Sizlere şöyle detaylı bir gösterip hemen doku testine geçiyorum. Bugün sevgili arkadaşlarım, toplamda yani fırına verip çıkarmanız, masaya getirmeniz şöyle 2 saatinizi alır diyelim. 1,5-2 saatte bu pideniz hazır. Yani bir gece önce yoğurmanıza gerek yok. Saatlerce bekletmenize gerek yok. Hatta hiç yoğurmadık. Kaşıkla karıştırdık. Hemen kestim ve iç dokusunu gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, gözenekleri görüyorsunuz. Sanki sanarsınız ki bir ekşi maya yaptık veya bir gece önceden yaptık. Aslında yoğurmadık bile. Kaşıkla karıştırdık. Çok güzel. Yumuşaklığını anlatamam. Diyebilirim ki bir sünger gibi bir pide oldu. Pamuk gibi, kek gibi diyebilirim. Her türlü size şimdi bir de ben pideyi tam ortadan kestim. Yani çok risklidir aslında bu. Hani ortası pişmemiş olabilir, gözenekli olmamış olabilir. Ama ben önce Allah'a sonra tarifime güvendiğim için ortasından kestim. Şöyle bir daha keserek gözeneklerini göstermek istiyorum. Ben bugün pideyi sadece süt sürerek yaptım ama siz isterseniz yumurta da sürebilirsiniz. Yumurtalı pide olur. Hiç fark etmez. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşaklığını görüyorsunuz. Pidenizi isterseniz de buzluğa atın, istediğiniz zaman çıkarın, sahura çıkarın, tost yapın, her türlü kullanabilirsiniz. Hemen belirtmek isterim. Neden alt rafa verdik? Çünkü sıcağı alttan alsın, pidenin altı güzel kızarsın, üste doğru güzel kabarmış olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, ben doku testine devam ediyorum. Böyle bir yumuşaklık olamaz. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.